Yeni bölümde neler olacak? Öncelikle dedektifin gerçekleri itiraf etmesini istiyorsanız ve Yaman'ın sehere inanmasını istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Dedektif gerçekleri Yaman'a söyleyecek mi? Yaman sehere inanacak mı? Yusuf'un tedavisi nasıl geçecek? Zuhal'in kötülükleri ortaya çıkacak mı? İşte bütün sorularınızın yanıtları bu videoda. Dizimizin son bölümünde Yaman'ın Seher hakkındaki düşünceleri değişmişti. Yaman Cenger'e Seher hem iyi hem de kötü nasıl olabilir diye sormuştu. Bu da gösteriyor ki Yaman artık Seher'e güvenmeye başlayacak. Ayrıca Yaman'ın sahte dosyaları olan şüphesi de artacak. Bunun sonucunda da Yaman gerçeklerin peşine düşecek. Yaman gerçekleri araştırmaya başladıkça pişman olacak. Hatta Yaman'ın aklına Seher'e yaptığı kötülükler gelecek. Çünkü şimdiye kadar Seher Yaman'a koşulsuz bir şekilde güvenmişti. Yaman tekrardan geçmişini düşünmeye başlayacak. Hatta Yaman bu yıkımla birlikte hayatına da son vermeyi isteyecek. Ama Seher son anda gelip yeniden Yaman'ı kurtaracak. Ayrıca dedektif meselesi de halen çözülemedi. Eğer Yaman gerçekleri öğrenmezse dedektif gerçekleri Yaman'a anlatacak. Ama Zuhal ve İkbal dedektifi ortadan kaldırmayı planlayacak. Çünkü ikisi de gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyecek. Zuhal ve İkbal gerçekler ortaya çıkarsa Yaman'ın kendilerini mahvedeceğini de biliyor. Bu yüzden İkbal dedektifi ortadan kaldıracak. Eğer İkbal bu planında başarılı olursa gerçekler gizli kalmaya da devam edecek. Ama İkbal bunda başarılı olamazsa dedektif Yaman'a tüm gerçekleri anlatacak. Yani her ihtimalle Yaman gerçekleri öğrenecek. Bundan sonra gerçeklerin ortaya çıkmasıyla tüm düzen değişecek. Çünkü Zuhal'in sonu gelecek. Yaman Zuhal'e haddini bildirip onu cezalandıracak. Tabi İkbal'in şimdilik gerçek yüzü ortaya çıkmayacak. Çünkü İkbal tüm planlarını Zuhal üzerinden yapmıştı. Bu yüzden Yaman İkbal'in bu olayda payının olduğunu anlayamayacak. Yaman her şeyin sorumlusu olarak Zuhal'i görecek ve Yaman Zuhal'i en ağır bir şekilde cezalandıracak. Yusuf ise hastanede tedavi altına alınacak. Çünkü en son Yusuf'un yine burnu kanamıştı. Eğer Yusuf bir an önce tedavi olmaz ise tedavide geç kalınabilir. Bu yüzden Seher ve Yaman hemen Yusuf'u tedavi altına alacak. Yaman Yusuf için güzel sürprizler hazırlayacak. Çünkü Yaman Yusuf'un hastanede kaldığı sürece mutlu olmasını isteyecek. Bu moral sayesinde Yusuf'ta iyileşmeler görünecek. Peki sizce Yaman gerçekleri artık öğrenecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde Seher'in suçsuz olduğu artık anlaşılacak. Çünkü en son dedektif İkbal ve Zuhal'e ses kaydı ve bir not yollamıştı. Onların tuttuğu dedektif gerçekleri bildiğini de söylemişti. Yani dedektif İkbal ve Zuhal'i tehdit etmişti açıkça. Büyük ihtimal ile dedektif İkbal ve Zuhal'i tehdit etti ve gerçekleri Yaman'a söyleyeceğini belirtecek. İkbal ve Zuhal de dedektifin konuşmaması için ellerinden geleni yapacak. Önümüzdeki bölümde dedektif İkbal'den yüklü miktarda para teklif edecek. İkbal ise dedektifin istediği parayı bulmaya çalışacak. Dedektif yüklü miktarlarda para istediği için İkbal bu parayı hemen bulamayacak tabii ki. Bunun üzerine dedektif gerçekleri Yaman'a söylemeyi isteyecek. Ama İkbal ve Zuhal her defasında buna engel olmaya çalışacak. Ardından İkbal ya dedektifi ortadan kaldırmaya çalışacak ya da İkbal dedektifin istediği parayı bulacak. Bunun sonucunda Yaman gerçekleri şimdilik öğrenemeyecek. Aslında dedektifin amacı şimdilik sadece para kazanmaktır. Dedektif Zuhal'in Yaman hakkındaki planını öğrenince hamlelerini değiştirdi. Yaman'ın çok parası olduğundan Zuhal'i tehdit etmek istemiştir. Böylece dedektif az para yerine Zuhal'den fazla para almayı amaçlamaktadır. Çünkü dedektif belgeleri İkbal ve Zuhal'e gönderdi. Eğer dedektifin amacı para olmasaydı gerçekleri hemen itiraf ederdi. Yani dedektif
İkbal ve Zuhal değil de doğrudan Yaman'ın yanına giderdi ve sonunda dedektif gerçekleri Yaman'a anlatırdı. Dedektifin amacı ilk önceleri para olsa da sonradan onun bu amacı değişecek. Sonrasında dedektif kötülüğü değil adaleti seçecek. Hiçbir sır gizli kalmadığından bu gerçek de yakında ortaya çıkacak. Yaman ise hemen konağa gidip Zuhal'e hak ettiği dersi verecek. Zuhal, Yaman'a kendisinin masum olduğunu söylese de Yaman ona inanmayacak. Yaman ardından Zuhal'i de konaktan kovacak. Ama İkbal konaktan kovulmayacak. Çünkü İkbal tüm kötülüklerine Zuhal'i kullandı ve İkbal hiçbir zaman kendisini bu kötü planlara dahil etmedi. Yaman da Ziya için İkbal'i konakta tutmaya devam edecek. İkbal, Zuhal'in konaktan kovulması üzerine Seher'e daha da kızacak. İkbal bu sefer Seher'e iftira atmak yerine onu ortadan kaldırmak isteyecek. Çünkü Ziya, İkbal'in Seher'e kötülük yapacağını fark edecek ve Ziya İkbal'in kötülüklerine sabredemez hale gelecek. Ziya bunun üzerine tüm gerçekleri teker teker Yaman'a anlatmayı karar verecek. Ayrıca Ziya, Yaman'a İkbal'in bir katil olduğunu söyleyecek. Yani Ziya, İkbal'in Yusuf'un annesini öldürdüğünden bahsedecek. İkbal ise her şeyi inkar edecek. Hatta İkbal Ziya'nın hastalığını kullanacak. Ama Yaman asla İkbal'e güvenmeyecek. Bunun sonucunda da Yaman İkbal'i hapse gönderecek. İkbal de hayatının sonuna kadar hapiste kalacak. Böylece Yaman ve Seher sonunda rahat bir nefes almış olacak. Önümüzdeki bölümlerde Yusuf tedavi olduğu için durumu günden güne iyileşecek. Yusuf'un kolundaki morluklar da azalmaya başlayacak. Doktorlar da Yusuf'un durumunun iyiye gittiğini belirtecekler. Seher ise bu haberi duyunca çok sevinecek. Yaman Yusuf'un mutlu olabilmesi için ona her istediğini alacak. Yusuf da her isteği yerine geldiği için çok mutlu olacak. Ama Yusuf'un içinde yine de bir eksiklik olacak. Bu eksiklik ise anne ve baba özlemidir. Tabii Yaman ve Seher sayesinde Yusuf'taki bu özlem de giderilecektir. Seher Yusuf anne olacak, Yaman da baba. Bu aşk devam ettikçe Yusuf yaşama tutunmaya devam edecek. Fırat, Bora hakkındaki araştırmalarına devam edecek. Çünkü Fırat, Neslihan'a zarar gelmesini istemiyor. Ama Neslihan Bora'ya aşık oldu. Bu yüzden Neslihan Bora hakkında hayaller kuracak. Bora ise Neslihan hakkında daha da kötü planlarını hazırlayacak. Çünkü Bora Neslihan ile birlikte olup onu yarı yolda bırakacak. Neslihan şimdilik bu olaylardan habersiz olduğu için ona güvenecek ne yazık ki. Tabi sonrasında tüm gerçekler yine ortaya çıkacak. Bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.